Merhabalar arkadaşlar ve Duyarak Öğren podcastine yani serisine hoş geldiniz. Formatı bilenler ilerleyebilir. Ben şimdi formatı anlatayım. Şimdi ben bir metin okuyacağım. Bu metni nereden aldım? wherethemusicmeets.com'dan aldım bu metni. Bu kısa bir metin olacak ama yani bilmeyeceğinizi düşündüğüm birçok kelime, birçok ifade içeriyor. O yüzden yine faydalı olabilir. Bu bu sitede yeni çıkan sanatçılar, yeni çıkan işte şarkıcılar, müzisyenler falan yapılıyor. Onlar hakkında konuşuyorlar. Ve şimdi ben bir metin okuyacağım ve ondan sonra o aynı metni yavaş okuyacağım. Ondan sonra o aynı metni aşırı yavaş okuyacağım. Ondan sonra bir açıklama yapacağım. Açıklamayı İngilizce olarak yapacağım. Ondan sonra 3 tane soru soracağım. Ondan sonra 3 tane cevap vereceğim. Yani aslında yani soru cevap şeklinde yapacağım. Hepsini İngilizce olarak yapacağım. Ondan sonra o aynı açıklamayı Türkçe olarak yapacağım. Ve o aynı soru cevap Türkçe olarak yapacağım. Siz ne dinlemek isterseniz dinleyin. Yani sadece Türkçe, sadece İngilizce dinlemek isterseniz işte onu dinleyin. Ben hepsini yapacağım. Siz ne duymak isterseniz onu dinleyebilirsiniz. Şunu söyleyeyim. Bu bir sürü içeriyor. Bir sürü isim içeriyor. Ben onlara söyleyeyim şimdi. Marlowe. O bir isim. Yani bu sanatçının ismi. Ondan sonra LaOrange o galiba bir stage name. Biz İngilizce'de stage name diyoruz. Yani sahne ismi. Yani aslında gerçek ismi değil galiba. Ama neyse. LaOrange. Ondan sonra Solemn Brigham. O bir kişinin ismi. Bir rapçi. Bir rapçinin ismi. Şimdi bir albüm anlatılıyor. Bir albüm tanımlanıyor. Şimdi okuyayım. Yani bir kişi bir makale yazıyor. Bu albüm ile ilgili bir şey yazıyor. Başlıyorum. Ever since first listening to and writing about Marlowe's debut record in 2018, I've been waiting, hoping, and, let me be honest here, desperately wanting a follow-up. After teasing a sophomore album ever since June and dropping 2 early release singles, the dynamic duo of producer LaOrange and rapper Solemn Brigham finally dropped Marlowe 2 last Friday. And man, it was worth the wait. Şimdi dediğim gibi kısaydı ama bir sürü değişik şey içeriyor. Şimdi aynı şeyi yavaş okuyacağım. Ever since first listening to and writing about Marlowe's debut record in 2018, I've been waiting, hoping for, and, let me be honest, desperately wanting a follow-up. After teasing a sophomore album since June and dropping 2 early release singles, the dynamic duo of producer LaOrange and rapper Solemn Brigham finally dropped Marlowe 2 last Friday. And man, it was worth the wait. Şimdi her zamanki gibi tane okuyacağım. Yani her kelime yani kelimeler arasına bir boşluk koyacağım. Ever since first listening to and writing about Marlowe's debut record in 2018, I've been waiting, hoping for, and, let me be honest here, desperately wanting a follow-up. After teasing a sophomore album since June and dropping 2 early release singles, the dynamic duo of producer LaOrange and rapper Solemn Brigham finally dropped
Marlowe 2 last Friday. And man, it was worth the wait. Şimdi arkadaşlar bir açıklama yapalım. Açıklamadan hemen sonra sorulara geçeceğiz. Hepsini İngilizce olarak yapacağım. Okay, so we're talking about an album by an artist named Marlowe. So the first word that you might not know is debut. Debut. It's probably a French word because it has this T in it, but it's silent. At least the way that we spell it has a T in it. Ever since listening to and writing about Marlowe's debut record, what does that mean? It means their first record. Their debut record is their first record. But you might say, what is a record? This refers to an album, actually. So back in the day, decades ago, a record and an album were essentially the same thing. Now, so you know about records, so like vinyl records, the big black vinyl pieces of it was like a big disc, like a big frisbee, that we call that a record. That used to be synonymous with, album. Now and then after that you would start to have, cassette tapes and then CDs, and now we have MP3s and all that stuff. So they're not necessarily synonymous anymore, but sometimes we still use the word record to refer to an album. So their debut record is their first album. He says, ever since then, I've been waiting, hoping for, and let me be honest here. He says, let me be honest here. Let me is not a word. It's actually let me. Let me. But here he's just saying let me, because that's how we say it when we talk really fast. So he's writing how we talk. It's kind of funny, interesting, and a kind of cool way to write. I would not suggest you do this if... unless you're American. I wouldn't suggest you do this unless you're a native speaker, because you might do it in ways that sound really weird. And if you use slang and it sounds weird, it sounds really weird. So that's just a thing. So he says, let me be honest here. That means let me be honest here. And then he says, desperately wanting a follow-up. He says, I've been desperately wanting a follow-up. So a follow-up, what does that mean? An album, a second album, another album. So like if I do one thing and someone says, hey, can you do a follow-up? That means they want me to do something after that first thing. So a follow-up album, a follow-up interview, a follow-up paper, whatever. Anything that is after something else, you can call it a follow-up. Then in the second sentence, it says sophomore. After teasing a sophomore album since June. Sophomore, so in America, high school has 4 grades. If you're in your second year of high school, you're a sophomore. Something that is sophomore refers to the second of something. So here it says their sophomore album. That means their second album. And we also sometimes use the word sophomore in college because college typically it typically takes 4 years to get a bachelor's degree. So if you're in your second year of college, you're in your sophomore year, something like that. After sophomore, we have the word drop when referring to music. When we talk about music, and we use the word drop, we mean like release. So here it says they dropped 2 early singles. They dropped 2 early singles. So that means they released, they let out, they published 2 early singles, 2 songs. That's what the word drop means in that context. And they're going to use it again in the same sentence. So, excuse me. So, a single refers to one song, as opposed to an album, which could have 8, 9, 10, 11, 12 songs, or as opposed to an EP, which is like 4 or 5 or 6 songs. A single is just one song. So they have released individual songs. They've released 2 of them, and we call them singles. In that same sentence, it refers to the dynamic duo of these 2 people. A duo
is something made of two. So something made of two people, two things. That's a duo. And then sometimes in English we say dynamic duo. Don't really think too hard about the word dynamic. That means something else. But like dynamic duo would be two people that work together well, two things that work together well, a really good duo, you know. And then it has both of their names. And one of them is a producer. In music, a producer is someone who produces the music. The term is actually used in a bunch of really weird ways nowadays, but that's a term for a particular person who does a particular job in the music industry or in a music studio. Okay, so let's get to our questions. So our first question is, how long has the author been wanting a follow-up record? How long has the author been wanting a follow-up record? And the answer, he has been waiting since he first listened to their debut record in 2018. He has been waiting since he first listened to their debut record in 2018. And the second question, what did the group do before releasing their second album? What did the group do before releasing their second album? And the answer, they released 2 early singles. They released 2 early singles. And then the third question, what did the author think about the album? What did the author think about the album? And the answer, he thought it was worth the wait. He thought it was worth the wait. Okay, so. Şimdi arkadaşlar bu aynı açıklamayı Türkçe olarak yapayım. Ki anlamayan yani insanlar olmuşsa şimdi anlasınlar. İlk belki anlaşılmayacak kelime debut. Debut. Yazılışına bu metne bakıyorsanız o zaman D-E-B-U-T debut. Debut. O oluyor yani ilk. Bir şeyin ilki. O zaman şimdi onların debut record'ından bahsediyoruz. Yani onların ilk record'ından bahsediyoruz. Yani ilk bir şey. Record kelimesi yani eskiden vardı. Benim okuyamadığım bir kelime plak. Plak mı deniyor? Böyle işte bir müzik çalar. İşte eskiden plak çalarlar vardı. İşte yanlış okuyorum ama belki anlaşılmıştır. O kelime yani o plak işte o işte siyah yuvarlak işte ona record diyoruz. Eskiden bir albüm bir record'da oluyordu. Yani onlar işte eş anlamlıydı. Artık yani CD çıktı, MP3 çıktı, bir sürü şey çıktı artık o yok. O yok derken yani artık aynı şey değiller, aynı anlama gelmiyorlar. Artık album diyoruz. Yani için, albüm için işte bir 10 şarkı, 12 şarkılık bir şeyden bahsetmek için album diyoruz. Ama bazen yine record diyoruz bir albüme. Yani bazen record kelimesini albüm için kullanıyoruz. Yani bu kişinin yeni record çıktı. Yani o albüm anlamına geliyor. Yani 10 şarkılık, 8, 10, 12 şarkılık bir şey çıkarmışlar. Biz bazen ona record diyoruz. O yüzden burada ne demişler? Debut record. Yani ilk albümleri. Yani bu insanların. Ondan sonra diyor ki I've been waiting, hoping for and let me be honest here. Orada let me be honest here. Şimdi let me metne bakıyorsanız L-E-M-M-E öyle bir kelime yok. Adam let me diyor ama yani hızlı konuşurken let me diyoruz. Yani hızlı konuşurken let me demiyoruz yani let me diyoruz. O yüzden yani konuştuğumuz gibi yazıyor. Biraz böyle değişik bir şey yapıyor orada. Bunu yapmanızı tavsiye etmiyorum. Bence yapmayın. Ama görürseniz anlarsınız. Desperately wanting a follow-up. I've been desperately wanting a follow-up. A follow-up. Öyle bitiyor. I've been desperately wanting a follow-up. Bu follow-up ne demek? Yani follow bazen yani takip edebiliyor. Anlamına gelebiliyor. Ama aynı zamanda olabilir. Yani bir şeyden sonra bir şey yapmak. Bir şeyden sonra mesela diyelim ki bir show
oluyor. Üç farklı bir konser olsun. Üç farklı kişi söyleyecek. Üç farklı müzik grubu sahneye çıkacak. İlk müzik grubu çıkıyor. Ondan sonra diyorum ki the following group bu ne demek oluyor? Yani bir sonraki yani müzik grubu yani sahneye çıkacak bir sonraki kişiden bahsediyorum. Follow. O yüzden burada follow up ne demek? Yani bir şeyden sonra kişi yani burada bir albüm yapıyorlar. Yani debut albümlerini yapıyorlar. Ondan sonra yani lütfen bir follow up albüm yapar mısınız? Yani bir albüm daha çıkarır mısınız? Yani bunu takip edecek, işte bundan sonra gelecek bir şey daha yapar mısınız? Yani follow up. Mesela bir follow up ne olsun? Interview yapabiliriz. Yani bir röportaj yapabiliriz. İşte bir kişi bir şey yapıyor. Ondan sonra o kişinin düşüncelerini o kişinin yani fikirlerini almak istiyoruz. O yüzden o kişiyle bir follow-up röportaj yapıyoruz falan. Yani onun gibi bir şey. Follow-up yani bir şey yapılıyor, bir şey oluyor, ediliyor. Ondan sonra o ilk şeye bağlı olan ama o ilk şeyden sonra gelen başka bir şey yapıyoruz. Yani follow-up. O anlama geliyor. Şimdi ikinci cümle nasıl başlıyor? Sophomore album. After teasing a sophomore album. Şimdi Amerika'da lisede 4 farklı şey oluyor, sınıf oluyor. Yani 9. 10. 11. ve 12. sınıflara oluyor. Siz sınıf diyorsunuz galiba İngilizce Türkçe'de. Biz ne diyoruz? Grade. Grade diyoruz yani 9th grade, 10th grade. Şimdi 10th grade'deki insanlar var ya yani 9. 10. sınıftaki insanlar onlara sophomore diyoruz. O lisenin ikinci yılı yani lise 2 oluyor sizde. Bu sophomore kelimesinin farklı bir anlamı var mı bilmiyorum. Ama yani herhangi bir Amerikalı'ya gidip sophomore ne demek diye sorarsanız işte lise 2 derler. O yüzden yani burada yani bunların ikinci albümünden bahsetmek için söylüyorlar. Yani her ne zaman ikinci bir şey yaparsanız o zaman yani sophomore diyebilirsiniz. Bence bunu çok fazla kullanmayın ama kullanıldığını görürseniz anlarsınız. Şimdi sophomore'dan sonra ne geliyor? Drop. Drop kelimesi geliyor. Şimdi bunu diyeceksiniz yani düşürmek yani bırakmak gibi bir şey. Yok yani müzikten bahsederken drop kelimesi olabiliyor. Yani çıkarmak, yani yayınlamak gibi bir şey yani. Bir şarkı çıkıyor ya o şarkıyı çıkarmak yani o şarkıyı drop etmek oluyor. Yani biz drop kelimesini öyle kullanıyoruz müzik dünyasında. Burada ne diyor? After teasing a sophomore album since June and dropping 2 early release singles yani 2 tane single çıkartmışlar. Şimdi single ne demek? Single şöyle eskiden plaklar vardı işte onlarda bir single oluyordu ya da bir EP oluyordu ya da bir LP oluyordu. Bir single tek bir şarkı oluyordu. Bir EP 5 şarkı falan oluyordu. Bir LP yani tam bir albüm oluyordu. Bunlar tek bir şarkıdan bahsediyor. İşte 2 early release singles çıkartmışlar. Bu ne demek oluyor? Tek bir şarkı çıkarttılar. Ondan sonra beklediler. Ondan sonra belli bir süreden sonra bir şarkı daha çıkarttılar. Yani tek çıkarttılar bu 2 single. Yani bir single o anlama geliyor. Yani müzik dünyasında single o anlama geliyor. Yani tek bir şarkıyı böyle çıkarıyorsun, satıyorsun. Single. Ondan sonra dynamic duo deniyor. Dynamic duo. Bir duo, bir ikili. Yani iki şeyden oluşan bir şey. Yani bir ikilik gibi bir şey. Dynamic duo. Yani bu dynamic kelimesine çok odaklanmayın. Yani bu oluyor. Yani iyi bir duo. Yani iyi olan bir duo. Yani faydalı, yani güzel bir duo için dynamic duo sık deniyor İngilizce'de. Ondan sonra işte bu dynamic duo'nun 2 üyesinden bahsediyor. İsimlerini söylüyor. Bir tanesi La Orange oluyor. Bir tanesi Solomon Brigham oluyor.
Bir tanesi bir rapper oluyor. Onu anlıyorsunuzdur. Bir tanesi producer oluyor. Bu producer kelimesi artık her şey için kullanılıyor. Ama yani müzik şeyinde ne deniyor? Müzik endüstrisinde belli bir şey yapan bir kişi. Yani öyle söyleyeyim. Bir producer. Evet, sanırım anlaşılmayan çok farklı şeyleri yok. Farklı bir şey varsa bir şekilde benimle iletişime geçip sorabilirsiniz. Yok, o da anlaşılıyor. Yani son cümleyi gördüm. And man, it was worth the wait. Like beklemeye değdi falan gibi bir şey. Neyse, o da anlaşılıyor. Evet, şimdi sorularımıza geldik. İlk soru neydi? How long has the author been wanting a follow-up record? Yani bu yazar ne zamandan beri bir follow-up record istiyor. Yani o anlama geliyor. Ve cevabımız he has been waiting since he first listened to their debut record in 2018. Yani o zamandan beri bekliyor. Yani hangi zamandan beri? He first listened to their debut record in 2018. Yani 2018'de ilk albümlerini dinlediği zamandan beri gibi bir şey. Ondan sonra ikinci sorumuz. What did the group do before releasing their second album? What did the group do before releasing their second album? Ve benim cevabım, they released two early singles. Yani soru, ikinci albümlerini çıkarmadan önce ne yaptılar? İki tane çıkardılar. İki tane şarkı, iki tane single çıkardılar. Ve üçüncü soru, what did the author think about the album? What did the author think about the album? Yani bu yazar, the author diyorum, yani bu şeyin yazarı, bu makalenin yazarı, bu albümle ilgili ne düşünüyordu? Bu albüm hakkında ne düşünüyordu? He thought it was worth the wait. Yani buradaki wait, yani beklediği süre oluyor. Yani bekliyor ya, beklemek zorundaydı ya. Ona değdi yani. Beklemeye değdi falan gibi bir şey. Yani İngilizce'de öyle bir şey diyoruz. It was worth the wait. Onu ezberleyin. It was worth the wait. Şimdi arkadaşlar, umarım bu sizin için faydalı olmuştur. Olmuşsa lütfen siz bunu nereden dinliyorsanız işte güzel bir yorum yapın. Güzel böyle 5 yıldızlı bir şey bırakın. Bir ne deniyor? Bir değerlendirme falan ne diyorsanız işte 5 yıldızlı bir şey bırakın. İyi yorumlar bırakın. İşte beni Facebook'tan, Instagram'dan takip edin. Bir sormak istediğiniz bir şey varsa mailden yani YouTube'dan falan sorabilirsiniz. Instagram'dan sorabilirsiniz. Ve bir sonraki podcast bölümünde görüşürüz.